eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Yeni bir Tesla videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok sormuşsunuz yorumlarda ne zaman gelecek diye. Detaylı Tesla videosu. Evet, o gün, bugün. Çünkü biraz zamana ihtiyacımız vardı. Bizim için de daha yeni olduğu için araba ve şimdi çekmeye karar verdik. O halde videoya geçiyoruz. Öncelikle arabanın dışıyla başlayalım. Arabanın dışı siyah, jantlar siyah ama standart opsiyonunda bunlar yok. Biz rengini farklı almak istediğimiz için biraz daha üzerine para verdik ve aynı şekilde jantlarda 19'luk jant geliyordu. Biz de biraz daha üzerine para koyup 20'lik jant sipariş verdik. 19'luk jantlar gri renginde, siyah jantlar ise bu şekilde siyah antrazit renginde ve lastiklerde 20'lik jantı aldığınızda Michelin lastikleri veriyorlar yazlık. Eğer 19'luk alırsanız lastikler ucuz bir markayla geliyor jantlar, 19'luk jantlar ama ikisi de yazlık geliyor. Yani kışlık seçeneğini isterseniz ekstra ücret alıyorlar. Biz de kışlık lastikleri kendimiz alacağız. O şekilde daha da uyguna gelecek. Büyük ihtimalle uğraşmak istemeyiz. 4 mevsimlik lastik alırız. Onlar bizim için daha avantajlı. Çünkü zaten artık kışlar eskisi gibi geçmiyor burada Avusturya'da. Yani çok kar yağışı olmuyor. O yüzden kışlık lastiklere pek gerek kalmıyor. Birkaç soru daha gelmiş arkadaşlar. Işıklar Matrix LED mi geliyor diye. Evet, bütün opsiyonlarda standart range'de, long range'de ve performans modelinde hepsinde Matrix LED olarak geliyor. Sanırım performans modelinin ışıklarının görüntüsü biraz daha agresif. Bu long range ve standart modellerde bu şekilde geliyor. Ama hepsinin üzerinde Matrix LED ışıkları var. Arabada toplamda 8 kamera var arkadaşlar dışında ve içinde de bir tane kamerası var. 3 tanesi ön camın üzerinde, 2 tanesi lastiklerin hemen üzerinde. Sağ ve solda. Diğer ikisi de kapıların olduğu tarafta, sağ ve solda. Son kameramız da arkada oluyor arkadaşlar. Evet, kameralar bu şekilde. Bir de içinde de bir tane var. Bizim Mercedes'te bu arka kamerası içine giriyordu. Yağmurlu olan havalarda daha avantajlıydı. Geri vites aldığımızda kendini açıyordu. Ön vites aldığımızda kapatıyordu. O şekilde toz, yağmur, çamurdan korunuyordu. Bu şekilde yağmur lekelerini görebiliyoruz yağmurlu havada. Çok aşırı değil ama biraz görünüyor. Şarj soketi de şoför koltuğu tarafında. Şöyle üzerine bir kere bastığımızda otomatik kendisi açılıyor. Eğer Tesla'nın super şarjörüne giderseniz şarj kablosunun üzerinde bir tane tuş var. O tuşa bastığınızda da otomatik kapağı açıyor. Ya da buraya bir kere üzerine bastığınızda da kendisi açıyor. Bu hızlı şarj için şu kısım, yani komple taktığımızda hızlı şarj yapıyor. Üst tarafı da yavaş şarj, yani kaça kadar diyeyim, 22 kW'a kadar doldurmak istediğinizde genelde şarj kabloları sadece burası için uygun oluyor. 22 ve üzeri için hızlı şarj olarak geçiyor, yani DC şarj olarak geçiyor. Bu da AC şarj olarak geçiyor. Eğer yavaş şarj ediyorsanız dışarıda, açık alanda buraya büyük ihtimalle toz, yağmur, o tarz şeyler girebilir. O yüzden burası için bir kapak varmış. Onu sipariş vermedik. Onu da sipariş vereceğiz yakın zamanda. Çünkü biz bazen yavaş şarj da yapıyoruz. Ve dışarıda olduğu zaman da bunun içine bir şey girmesin diye buraya kapak alacağız. Şarj anında da bu Tesla mavi ışık yeşil ışığa dönüşüyor. Evet, yeşil yandığında şarj ediyor diye gösteriyor. Kırmızı yanarsa eğer kibilin bir sıkıntı var. Ya şarj istasyonunda sıkıntı var ya da arabada bir sıkıntı var. Yani şarj alımı olmuyor. Şöyle üzerine bastırdığımızda da geri kapanıyor. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıdan hiç belli olmuyor. Bir de bu korumalar geliyor üzerinde. Taşlardan koruyor, yani buradan atan taş arkaya gelmiyor. Sağ ve sol tarafta. Bir de ekstradan eğer hani taşlar buraya sıçrarsa diye şurası için koruma var. Onu almadık daha. Ama zaten bir şey de olmamış gibi sanki. Ama tabii almak isterseniz onu da alabilirsiniz. Çok hoş görünmüyor. Üzerinde yapışkan olduğu belli oluyor. Şeffaf bir yapışkan var. Kenarları belli oluyor, yani burada bir yapışkan olduğu görünüyor. Evet, bir de jantların üzerine ben geçen şey almıştım kenarlar için. Şöyle bir silikon koruma. Kaldırıma çarptığımızda janta zarar gelmesin diye. Ama şöyle üst taraflardan sanki biraz kendini koyveriyor gibi. Ama şu an için iyi durumda. Tek şurası biraz daha rahatsız edici görüntü olarak. İkisinin birleştiği nokta. Buraya yapıştırmıştım, yani birbirine tam sıfır yapmıştım. Ama açılmış yani. Yani uzaktan çok da rahatsız etmiyor. Bakalım gerçekten koruyacak mı? Umarım denemek nasip olmaz. İnşallah. Silgeçler normal standart silgeç. Bu iki kısımdan su fışkırtıyor ve ekstradan buraya da bir tane yer yapmışlar. Buradan da su çıkıyor. Bunun özelliği ise şu kenar kısmına su geliyor ve geldiği zaman da burayı da temizliyor aynı zamanda. Bir de yağmur sensörü üzerinde maalesef yok arkadaşlar. O işlemi kamerayla görüyor. Kısma eğer yağmur damladığında kameranın bulunduğu yere otomatik kendisi çalıştırmaya başlıyor. Geçenlerde Sibel'in başına gelmişti. Hep benim başıma geliyor zaten arkadaşlar. Buraya sinek yapışmış.
yapıştığı için de sanki onu şey olarak algıladı, yağmur damlası olarak algıladı ve sürekli silgeci çalıştırdı autopilotta ve tempomatta. Zaten normal sürüşte kapatabiliyorsun ama autopilot ve tempomata aldığında otomatik kendisi çalışmaya başlıyor. Yani yağmur yağdığında sen istesen de istemesen de otomatiği alıyor. Buraya çok büyük bir sinek izi geldi. O yüzden çalışmaya başladı. Çünkü geçenlerde de bakmıştık. Oraya birkaç sinek izi gelmiş küçük. Onda çalışmadı ama Sibel'e maalesef bir tane büyük iz denk geldi. Ve yolda giderken tempomata ve otopilota alamadı. Kenara çekmek zorunda kaldık, temizledik ve daha sonra devam ettik. Evet arkadaşlar, şimdi de ön bagaj açıyoruz. Bunu hem içeriden açabiliyoruz hem de telefondaki aplikasyondan. Dıştan açma imkanımız yok. Çünkü öyle bir tuş yok yani burada. Bu büyük bir dezavantaj bence. Yani böyle bir basmalı bir şeysi olsaydı güzel Evet, olurdu. üzerine bastığında böyle şey yapsa mesela, açsa kapılar açıkken iyi olabilirdi ama maalesef yapmamışlar. Burada arkadaşlar küçük bir haznemiz var. Küçük dediğim yani yine 8 litrelik el bagajı sığabilir bunun içine. Biz bu ön tarafa kablolarımızı koyduk. Çünkü bazı istasyonlarda, şarj istasyonlarında kablo olmuyor. O yüzden kendi kablonuzu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu içinde geldi. Diğer çanta da içinde geldi. Bunun içinde de evde şarj etme imkanımız var. Böyle bildiğiniz normal prize taktığınızda şarj görevini görüyor bu. Evde şarj ederken bayağı bir yavaş, yani bir gün sürebilir full şarjı. Ama zor durumda kaldığımızda yine doldurabiliriz yani şarj istasyonunun olmadığı bir yerde. Evet, bu iki malzeme yanında geliyor arkadaşlar. Bir de bunun altında koruma var. Bunu da set halinde aldık. Ön taraf için, bagaj için, ön arka ayak kısmı için bunları sipariş verdik. Onun da linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Bir de burada eğer şu ön taraf takılırsa diye burada manuel bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Işıklandırma da var. Işıklandırma çok küçük. Şurada ışıklandırma var. Gece hiç denemedik. Çok aydınlatıyorum diye. Birkaç internette bir şey görmüştük. Şöyle kenarlara led ışık yapıyorlar. Ve onun elektriğini buraya bağlıyorlar. Ama daha denemedik yani. Şu an için ihtiyaç duymadık. Yani ön bagajı Belki- hiç kullanmadık daha Evet, şimdiye belki kadar. ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyarsak yaptırırız. Nasıl kapatılması gerektiğini. Evet, bir de kapatırken arkadaşlar, ben alırken arabayı bana göstermişlerdi. Şöyle kapatıyoruz ve en son şeyi sağ sol değil de ortadan basmamız gerekiyor. Çünkü sağdan soldan basarsak göçme olabilir diye beni uyardılar. Yani orta taraftan kapatıyoruz, hani logonun olduğu taraftan. Bagaj kısmına geçiyoruz. Bagaj açarken ya aplikasyonu açabiliyorsunuz yine ya da buradaki tuştan. Maalesef ayakla açılan sistem yapmamışlar buna. O kadar para veriyorsun, şu sistemi koymamışlar. Ama birkaç araştırma yaptım. Ekstradan yaptırabiliyor musun? Ama fiyat da çok uygun değil. Arka taraf için 1000 euro istiyorlar. Ön taraf için de aynı şekilde elektrikli sistem yaptırabiliyorsun. Onun için de 1000 euro istiyorlar. Yani 2000 euro toplamda. Şu an için gerek duymuyoruz. Genelde elimizle buradan açıyoruz. Aplikasyonu pek ben kullanmıyorum. Sen kullanıyor Ben musun? kullanıyorum elim dolu olduğu zaman. Kapatırken de elektrikli bu. Kendisi kapanıyor. Bir de bunun yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Mesela otoparka girdiğinizde eğer otopark çok yüksek değilse, çünkü bunun açılma yüksekliği şu şekilde. Bayağı bir yüksek açılıyor arkadaşlar. O yüzden ayarlamak isterseniz şöyle biraz indiriyorsunuz mesela. Şöyle diyelim. Ondan sonra tuşa basılı tuttuğumuzda bir ses geldi. O ses geldiğinde artık bu ayarda oluyor. Şimdi tekrar gösterelim size isterseniz. Oraya geldiğinde kendisi otomatik duracak. Gördüğünüz gibi sonuna kadar açılmadı. Arka kısmında şöyle bir ayırıcı var. Bu eski Tesla'larda içinde gelmiyormuş. Yenilerde artık içine koymuşlar. Bunu tek tutturması biraz dezavantajlı. Şöyle açtığımızda, yani arkadan bir şey almak isterseniz tekrar şöyle kaldırmak zorunda kalıyorsunuz bir elinizle. O yüzden pek de hoş değil. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Arkadan ayıttırıp, evet şöyle arkaya doğru gidiyor. Şu şekilde oluyor. Bu şekilde de biraz daha fazla görebiliyorsunuz. Diğer türlü açmaktansa bu şekilde açmak daha mantıklı. Evet, arkada bir şey varsa doğru. Biz genelde ön tarafa koyduğumuz için alışverişleri arka tarafa pek bir şey koymuyoruz. O yüzden bu şekilde değil de diğer türlü kullanıyoruz. Evet, bu da arka tarafın koruması arkadaşlar. Bizim Mercedes'te bu koruması yoktu. Bir süre sonra kötü olmaya başladı. O yüzden böyle bir şey aldık. Daha mantıklı oldu, güzel oldu. Bir de buradaki hazneyi gösterelim arkadaşlar size. Şöyle büyük bir haznesi var arkada da. İçinde şu an bizim kış için kullandığımız araba malzemeleri var. Ve bunun içinde de çeki demiri var arkadaşlar. Bu içinde geldi. Normalde standart içinde yok. Bunu ekstra alıyorsunuz. Biz almak istemedik ama bizden önce sipariş veren kişi içinde bunu istemiş ve daha sonrasında da teslimattan birkaç hafta önce arabayı iptal ettiği için biz aldık arabayı. 1,5 hafta içinde arabaya sahip olduk. Normalde bekleme süresi aylar sürüyor ama bize bayağı bir çabuk geldi. Bunu iptal etmek istedim. Çeki demirini, çünkü bizim ihtiyacımız yoktu. Olmaz dediler. Biz de almak zorunda kaldık. Çeki demirini de takma yeri de arkadaşlar şunun içinde. Burada bir kapak var. Bu kapağı çıkarıp içine takıyoruz. Zaten belli oluyor şu kenarlarından. Burada da bir yer var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası da bayağı geniş. Hani küçük eşyaları koyabiliriz buraya.
Belki sucukları saklarız buraya. Olabilir. Tek bu kadar da değil arkadaşlar. Kenarda da yerler var. Aynen, kenarda da şöyle büyük bir yer var arkadaşlar. Görünüyor mu şu an kamerada bilmiyorum ama bayağı bir geniş. Sağlı sollu yine. Şemsiyenin uzunluğunu göster. Şemsiyenin uzunluğu kadar derinliği var arkadaşlar. Yani burası da bayağı bir geniş. Aynı şekilde bu tarafta da var arkadaşlar. Buraya araba için temizlik malzemelerini koymuş Kemal. Evet, bir de üst kısmında led ışığımız var arkadaşlar. Gece aydınlatsın diye. Ve 2 tane hoparlörümüz var. Bir de arkadaşlar burada 2 tane tuşumuz var. Koltukları yatırmak için. Şöyle bir ve ikinci koltuk. İkinci koltuk tam yatmadı çünkü diğer koltuk biraz arkada olduğu için. Ama düz bir alan oluyor yattığında. Evet, geri kapatırken de buradan maalesef kapanmıyor. İçeriden kapatmamız lazım. Evet, bir de arkaya geçelim. Evet, ön koltuğu yatırdık arkadaşlar. Bu şekilde bir alan oluşuyor. Şu an aklımda yok kaç litre bagaj hacmi olduğunu. Onu alta yazarım. Oradan görebilirsiniz. Geri kaldırırken de arkadaşlar şu şekilde kaldırıyoruz. Bunu arkadaşlar emniyet kemerini kaldırmamız lazım yoksa koltuğun arkasına geliyor. Böyle yaptık mı arkadaşlar birazcık dik oluyor. Şöyle şuraya bastırıp Şu ilk yer yani dik duruyor. Bu şekilde de arkaya yatıyor. evet arkadaşlar Kemal oturdu. Rahatına bakıyor. Çekim yapmak istemiyor şu anda. Haylazlık yapıyor. Helazlık yaptığım yok arkadaşlar. Arka tarafın çekimini yaptık, neredeyse bitirdik. Birileri kayıt tuşuna basmasını unutmuş. Arkadaşlar. Bu da ister istemez beni yani Beşiktaş'ı çekerim. düşürüyor. Beşiktaş'ı çekerim. Çek Beşiktaş'ı. Beşiktaş yardım etsin sana şimdi. Şu an arkadayız. Görüyorsunuz diz mesafesi çok geniş. Ön tarafta Sibel oturuyor. Yani 1.80 boylarında kişi rahat bir şekilde arkada yolculuk yapabilir. Hatta şu şekilde de oturabilir yani rahat bir şekilde. Yani arka taraf bayağı geniş. Mesela arkadaşlar bu şoför koltuğu arabadan indiğimiz anda otomatikman en geriye çekiyor. Ve şu anda en arkada bu. Hani rahat bir şekilde oturabilir. Evet Kemal Bey. Bir de arkadaşlar burada arka tarafta, ön koltuğun arka tarafında şöyle bir yer var. Buraya tabletinizi, telefonunuzu, gazetenizi koyabilirsiniz. Ben telefonu koydum mesela. Çok geniş değil ama yeterli. Ama yani çok fazla bir şey girmez yani bu şekilde. Birazcık dar yapmışlar. Ne koyacaksın? Sucuk mu koyacaksın içine? Arkadaşlar Afyon olduğunu acayip belli etmiyor mu ama? Evet, bir de arka tarafta arkadaşlar 2 tane Type-C girişimiz var. Şöyle gösterelim size. Üst tarafta da hava menfezleri var. Şöyle sağa sola çektirebiliyoruz. Tek dezavantajı arka tarafı ekstra yönetemiyoruz. Ön tarafta kaç açıksa, mesela 20 derece açık ön tarafta. Arka tarafta da 20 ayarlı otomatik. Ama çok iyi soğutuyor. Bugün hava biraz sıcak. 25 derece dışarısı. Biz de açtık. Eğer ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Çekiyorsun değil mi? Çekiyor. İnşallah. Bir de arka koltukların üçünde de koltuk ısıtması var. Bunu ön taraftan sadece açabiliyoruz. Yani arka taraftan ekstra bir açma düğmesi yok. Ama arkada da ısıtmaların olması güzel bir özellik bence. Bizim Mercedes'te mesela yoktu. Sadece ön tarafta vardı 2 tane. Ve bir de koltuk tutacağımız var burada. 2 kişi yolculuk ediyorsanız arkadaşlar rahat bir şekilde. Zaten rahat arka taraf. Daha da rahat bir şekilde yolculuk edebilirsiniz. Bir tane de içecek koyma yeri var burada. Yani bu arabada şoför olmak değil de arkada yolcu olmak bence daha rahat. Zaten yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar komple panorama camımız var. Güneşli havalarda kendini karartıyor otomatik. Ama geceleri yıldızları izleyip yolculuk edebilirsiniz arkada. Bir de arkadaşlar şu üst kısımda bir tane ışığımız var sağlı sollu. Üzerine bastığımızda çalışıyor. Tekrar bastığımızda kapanıyor. Burada da askılımız var. Ceketlerimizi asabiliriz. Veya gömleklerini de atabilirsiniz. Ama şey yok. Dezavantajda işte tutacağımız yok. Bu arabada tutacağa ihtiyaç var. Çünkü araba çok çabuk bir şekilde hızlandığı için tutacak olsaydı daha iyi olurdu. Hiçbir yerde tutacak yok. Ne ön tarafta var ne de arka taraflarda var. Bir de Sibel bu ayak kısımlarını çeksin. Yine bu setin içinde gelen plastikleri görüyorsunuz arkadaşlar, korumaları. Gerçekten kenarlarını falan da koruyor, çok güzel. Biz çok memnunuz. Hiçbir şekilde kenardaki halı flexleri batırmıyor veya alt taraftaki içinde gelen halıyı batırmıyor. Temizlemesi de bayağı basit. Silkiyoruz ve üzerine ıslak bir bezle sildiğinizde lekeler çabuk çıkıyor. Orta tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi boş. Ortada oturan kişi de rahat bir şekilde yolculuk edebilir ve ayağını uzatabilir yani buraya kadar. Bir de buralar için ekstra kutucuklar var. Onlara da sipariş verebilirsiniz. Son altı için olanları da var arkadaşlar. Tek burası için değil. Bir de ön koltukların alt tarafı için de var. Hani zaten yeterince yer var arabada. O yüzden şu an ihtiyaç duymuyoruz. Türkiye'den gelirken arkadaşlar sucukları saklayabilecek yer bulamazsak belki alırız ondan. Evet. Evet, arkada da 2 tane izofiximiz var arkadaşlar. Sağlı sollu. Şöyle görüyorsunuz zaten sembolünden. Görünmüyor. Yani içine saklamışlar. Bizim Mercedes'te mesela görünüyordu. Arkada oturduğun zaman da gerçekten rahatsız ediyordu bazen. Burada iç tarafta hissediyoruz şu şekilde. Burada Isofix girişleri var. Testis olan arkadaşlar yorum atabilirse seviniriz. Hani Isofix olan kişiler. Zamanla burada bir aşınma yapıyor mu veya iz bırakıyor mu? Onu yazarsanız seviniriz.
Evet arkadaşlar, arkada oturduğunuzda yolculuk ederken şöyle bir görüntü oluyor. Arabanın içi bayağı ferah, basık değil. Bir de arka kapı kısmını gösterelim size. Burası alkantara ile kaplanmış. Şu üst malzemelerde sert bir malzeme değil, biraz yumuşak. Çok yumuşak değil ama sert de malzeme değil. Burası biraz daha yumuşak. Burada suni derimiz var. Bir de arkada kapıyı açarken düğmeyle açıyoruz yine. Aynı öndeki gibi. Ve burası da iç haznesi de halı flex ile kaplı. Ve eski Tesla modellerinde duyduğum kadarıyla burası plastikten yapılıyormuş. Şimdi alüminyuma dönmüşler. Yani daha sert bir kaliteli malzeme kullanmışlar. Ve burada da görüyorsunuz arkadaşlar, komple her yer halı flex ile kaplı. Burasının da bu şekilde halı flex olması güzel arkadaşlar. Bir şey koyduğunuz zaman ses çıkarmıyor. Ve burada arkadaşlar görüyorsunuz, arabayı yıkadık. Yıkadığımızda burada su lekeleri kalıyor veya toz giriyor içine. Ve buralar çabuk batabiliyor. İçine girmese de buralara giriyor. Çünkü şu kenarları açık olduğu için buralardan pisliği alıyor içeri. Ama bir tane abinin Tesla inceleme videosunda görmüştük. Fitiller alıyorsunuz. O şekilde içine toz da girmiyormuş. AliExpress'te satılıyormuş. Maalesef Avusturya'ya göndermiyorlar. O yüzden sipariş veremedik. Ama onda sipariş vermek istiyoruz bulabilirsek bir yerde. Şimdi de ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar, ön tarafa geçmeden önce şöyle Tesla kartımız var. 2 tane geldi bundan. Biz genelde telefonu kullanıyoruz kapı kilidi olarak. Arabaya yaklaştığımızda telefonla kendisi açıyor. Uzaklaştığımızda da kilitliyor. Ama siz isterseniz kartla da açıp kapatabilirsiniz. Şuraya getirdiğimizde, evet, kilitledi şu an kapıları. Tekrar getirdiğimizde ise kilitleri açtı. Ve kartın dezavantajı, sadece kartla eğer arabayı çalıştırmak isterseniz kartı buraya bırakmanız lazım ilk etapta. Yoksa arabayı maalesef çalıştırmıyor. Ama telefonla daha avantajlı. Telefonu yakında hissettiği zaman araba, yani Bluetooth'la bağlandığı zaman mecbur buraya bir şey koymak zorunda değilsiniz. Yani kartı koymayabilirsiniz. Biz kartı sadece telefonu evde unutursak o zaman kullanıyoruz. Eğer arkadaşlar kartı kaybederseniz yeni sipariş vermek zorunda kaldığınızda 2 tanesi yaklaşık 50 euro. Yani çok büyük bir miktar değil. Normalde diğer arabalarda bu ücret 4-5 katına çıkabiliyor. Bir de ön kapıyı çekelim. Yine burası alkantara malzemesinden yapılmış. Burada bir ağaç detayı var. Aynı şekilde elektrikli açma düğmesi var burada yine. Eğer arabanın şarjı bitti diyelim veya zor durumda kaldınız, şöyle bir kol var. Bunu çektiğinizde kapı açılıyor. Bu arka taraflarda yok. Sadece ön taraflarda var. Bir de aynı şekilde burası yine halı flex. Ve burası da yine alüminyum bir malzemeden yapılmış. Sert bir malzemeden yine. Hoparlörün geldiği kısım. Ve üst tarafta da hoparlörümüz var. Evet, burada da şoför koltuğunun içinde tekerlere kaç bar basmanız gerektiğini gösteren kağıt yapışık. Normalde arabalarda mazot veya benzin kapağın orada olur. Elektrikli arabada, yani Tesla'da buraya yapıştırmışlar. Bir de arkadaşlar ön taraftaki plastiği gösterelim size. Bu da ön taraf için. Ve diğer videoda da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bunu da linkini koyacağım. Bizimki Long Range modeli. Long Range modelinde bu pedaller normalde siyah. Biz performans modelinin renginde sipariş verdik ekstradan. Bunları da kolay bir şekilde üzerine takabiliyoruz. Onu da diğer videoda detaylı bir şekilde gösterdik. Evet, burada da Model Y yazısı var. Bu da hoş duruyor. Ön koltuklarımızda arkadaşlar elektrikli. Ön arkaya gidiyor. Geriye, yukarıya çıkıyor. Bu da sırt kısmını yatırıp kaldırıyor. Ve şu düğmede de sırt kısmını sertleştiriyor. Sırtınız ağrırsa eğer bu şekilde sertleştirebilirsiniz. Biraz daha dikleşir. Evet arkadaşlar, ben böyle yukarıya aşağı inip çıktığını bilmiyordum. Sizin sayenizde Sibel de öğrenmiş oldu. Burada 2 tane tuşumuz var. Direksiyondan devam edelim. Daha doğrusu 2 tane tekerimiz var diyelim. Bundan ses açıp kapatabiliyoruz. Üzerine bastığımızda da şarkıyı durduruyor. Tekrar üzerine bastığımızda da devam ediyor. Sağa sola bastığımızda ise şarkı değiştiriyor. Diğer tarafta ise sağa sola yaptığımızda ön arabayla olan mesafeyi ayarlayabiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Şu an 2 metre, 3 metre, 4 metre, 7 metreye kadar mesafeyi ayarlayabiliyoruz. Bizde 2 metrede ayarlı arkadaşlar. Yukarı aşağı çevirdiğimizde buradan tempomatın ayarını yükseltip alçaltabiliyoruz. Üzerine bastığımızda ise sesli komutu aktif hale getiriyoruz. Direksiyonda başka ne var? Evet, bu sağ kısmında vitesimiz var. Geri, ileri ve durma pozisyonunda. Ve sağ tarafta ise bir düğme var. O düğmede park halinde bırakıyor arabayı. Bir kere aşağı indirdiğimizde tempomatı çalıştırıyor. 2 kere bastığımızda ise autopilot'u aktif hale getiriyor. Sağ tarafta ise sinyallerimiz var. Aşağı yukarı yaptığımızda sağa sola sinyal veriyor. Ve sol tuşa bastığımızda ise silgeci çalıştırıyor. Ve silgeci bir kere bastığımızda buraya ekranda silgeç ayarlarını da ayarlayabiliyoruz. Burada otomatik var. 1, 2, 3, 4 derece ve komple de kapatabiliyoruz. Biraz önce anlattım size. Autopilot ve tempomat aldığımızda bunu sadece otomatiğe ayarlayabiliyoruz. Yani derecesini değiştiremiyoruz. Ve uzun farlarda zaten otomatiğe ayarladık. Karşıdan araba geldiğinde uzunları kendisi kapatıyor. Uzaklaştığında ise tekrar açıyor. Bazen bilmiyorum niye kaynaklanıyor. Araba gelse de gelmese de bazen kendi kendine kapatıyor. Sonra birkaç saniye sonra tekrar açıyor.
O biraz tuhafınıza gitti. Eğer arkadaşlar biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ve isterseniz tabii uzunları da normal manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Manuel olarak ayarladığınızda arkadaşlar buradan açabilirsiniz. İleri yaptığınızda uzunları açıyor. Geri yaptığınızda da sadece selektör yapıyor. Ve burada arkadaşlar dikiz aynası var. Tabii her arabada olduğu gibi. Sadece arkada görüyorsunuz çok aşırı derecede cam yüksekliği yok. Araba gerçekten arkanıza yapıştıysa bazen zor görüyorsunuz. Ve burada da iç kameramız var. Üst tarafta ise buradan dörtleri yapıyoruz. Buradan da aynı şekilde ışıkları açabiliyoruz üzerine bastığımızda. Ve burada da güneşliğimiz var. Güneşliği şöyle çıkarıp uzatabiliyoruz. Uzattıktan sonra da sağa çekip şu şekilde soldan gelen güneşi engelleyebiliriz. Burası da arkadaşlar magnetli. Ve size aynayı da göstereyim. Şöyle açtığımızda LED ışıklarımız var sağlı sollu. Gerçekten çok iyi aydınlatıyor. Burası da magnetli yine. Hani buraya yapışıp kalıyor. Burada yine hoparlörlerimiz var. Sağda ve solda. Ve ön tarafta ise şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Komple hoparlörümüz var. Hoparlör demişken de ses sistemini deneyelim arkadaşlar. Sen dönene kadar alışıyorum yalnızlığa ama sensizliğe alışamam. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi bas sistemi de gerçekten çok kaliteli. Buraya 2 tane telefon koyabiliyoruz ve otomatik şarj ediyor. Ama telefonunuzda NFC özelliği olması lazım. Yoksa şarj etmiyor. Şöyle telefonun bir tanesini koyalım. Evet şarj etmeye başladı. Bir de arkadaşlar sürekli şarj etmesi telefonun bataryası için çok sağlıklı değil. O yüzden oraya şöyle bir kavucuk koyuyoruz. Eğer şarj etmek istemezsek bunu koyduğumuzda aradaki bağlantıyı kesiyor. Çok hoş görünmüyor ama renk olarak en uygun böyle bir şey bulabildik. Eğer izleyen kişiler arasında varsa daha böyle aynı renkte, aynı tonda bulabileceğimiz bir malzeme yazabilir. Şimdi tekrar deneyelim. Size gösterelim. Evet aradaki bağlantıyı kesti ve şarj etmiyor. Evet arkadaşlar burada da kol tutacağımız var yine. Bu şekilde açılıyor. Normal standart bir şekilde. Burada bir haznemiz var. Burası içinde internette satılıyor. Kutucuk satın alabiliyorsunuz buraya. Burası da ekstra bir hazne oluyor. Burada da biz ayırıcı aldık. Yoksa gerçekten çok derindi. Arka taraftan başlayıp bu içecek yerinin altına kadar devam ediyor buranın haznesi. Biz böyle bir kademeli bir şey aldık. Bu şekilde çok kullandığımız şeyleri üste koyuyoruz. Az kullandığımız eşyaları da alta koyuyoruz. Bunun içinde de arkadaşlar bir tane çakmaklık yeri var. Buraya da şarj kablomuzu bağlayabiliriz. Arabada sadece Type-C girişimiz olduğu için normal USB-A girişi yok. O yüzden biz bunu kullanıyoruz. Burada içecek yerimiz var. Buraya biz ekstradan plastik aldık. Niye aldık? Çünkü mesela Red Bull aldığınızda veya normal şişe aldığınızda buraya koyduğunuzda sürekli devriliyor. O yüzden böyle bir şey aldık. Bunun kenarlarında plastik tutacak yeri var. Evet şöyle yumuşak bir malzeme var. O yüzden tam içine giriyor. Bir de burayı fark etmişsinizdir. Bu normalde orijinalinde yok. Biz ekstradan sipariş verdik. Bunun da linkini, bu ayrıcın da linkini aşağıya koyacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıştırdığımızı diğer videoda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bunu iyi ki almışız. Çünkü bu şekilde üstüne bir şey de koyabiliyoruz. Mesela telefonumuzu kısa süreliğine koyabiliyoruz. Diğer türlü koyarken birazcık korkuyorduk çünkü çizilme riski olduğu için. Hem de kayıyordu. Evet hem de kayıyordu doğru. Bunun üzerine yani yolda giderken şöyle bıraktığımızda hiçbir şekilde kaymıyor. Biraz hani tutuyor telefonu. Evet. Hoşumuza gitti yani. Renk olarak birebir uymuyor. Şarj jeliyle bir de kenardaki alkantara malzemesiyle. Çok hani birebir renk tonu uymuyor. Ama yine de çok rahatsız edici değil. Hani biz gerçekten çok sevdik. Linkini aşağıya bırakalım. Sipariş verebilirsiniz siz de arkadaşlar. Fransa'dan geliyor bu galiba. Bu diğer 2 malzemeyi de Amazon'dan sipariş verdik. Bunu Fransa'dan verdik. Ve burada da tekrar ayırıcımız var ön tarafta. Bunu da Amazon'dan sipariş verdik. Bu da normalde aşağıya kadar devam ediyor. O yüzden böyle bir ayırıcı sipariş verdik. Hem bu kaydırmalı. Yani içeri doğru kaydırabiliyorsunuz. Yani illa çıkarmanıza gerek yok yolda giderken. Şöyle bir sistem yapmışlar, raylı bir sistem. Bunu da linkini koyuyoruz arkadaşlar. Diğer Tesla videolarımızı da izleyebilirsiniz. Koltuklarımız da suni deriden, yani vegan deri deniyor bunu. Temizlemesini de ben camları sildiğim malzemeyle siliyorum. Daha az leke bırakıyor. Kokpite sildiğim malzemeyle silmiştim. Onda çok leke bırakmıştı. Eğer aranızda bilen varsa hangi malzemeyi kullanmamız gerektiğini yazabilirsiniz. İnternet sitesinden araştırdığıma göre sadece sıcak su kullanılarak lekeler çıkıyormuş. Ama daha denemedik onu. Torpido gözümüzde böyle normal tuşla açılmıyor arkadaşlar. Böyle bir tuş yok yan dışında. Ekrandan arabaya basıyoruz sembolüne. Ve daha sonra sağ tarafta ikinci sırada en sondaki yere bastığımızda otomatik bir şekilde açıyor. İçinin büyüklüğü de bu şekilde. Ve içinde ekstradan görüyorsunuz orada takılı flash bellek 128 GB'lık. Buna neyi kaydediyor? Yolda giderken dashcam açıksa dashcam'deki videoları kaydediyor. Daha sonra izleyebilirsiniz. Ya da eğer güvenlik moduna aldıysanız arabayı, siz arabada değilken kayıt yapıyor birisi arabaya yaklaştığında. Onu da bunun içine kaydediyor.
Evet, torpidoya şifre de koyabiliyoruz arkadaşlar. Onu da güvenlik kısmından şifre ayarlayabiliyoruz oraya. Handschuhfach pin yazıyor, yani torpido gözüne pin koyabiliyoruz 4 haneli. Yani her isteyen kişi açamıyor, yani özel bir eşyanız varsa. Arabayı birine verdiyseniz arkadaşlar, AVM'lerde valiye verdiyseniz arabayı açamasın diye şifre koyabilirsiniz. Hani daha güvenli olur bu şekilde. Tesla'da başka bir sorun arkadaşlar, kapıyı açma şekli. Buna biraz alışmanız lazım. Ben şöyle açıyorum, şöyle bastırıp buradan tutturup elimle şöyle çekiyorum. Kapatırken de şöyle kenardan bıraktığınızda kapanıyor. Başka bir yöntem arkadaşlar. Şu şekilde basıyorsunuz. Şöyle kenardan açıyorsunuz. Eğer şöyle yaparsanız kapatırken arkadaşlar, şu şekilde tutarak kapatırsanız kapanmıyor. O yüzden gerçekten bırakmanız lazım kolu. Bıraktıktan sonra ya kola şöyle bastırıp kapatacaksınız ya da benim biraz önce gösterdiğim gibi buradan kapatacaksınız. Bir de arkadaşlar arka sağ sol ve en arka tarafta siyah cam filmi var. Üzerinde geliyor bunlar. Ve üst tarafta da aynı şekilde siyah cam filmi var. Dışarıdan içeriği göremiyorsunuz ama içeriden dışarıyı görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, plakamızı da görmediyseniz şöyle gösterelim size. Diğer videoda izleyebilirsiniz. Afyon olduğumuz için 03 yazdırdık. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyleydi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olun aşağıdan. Arkadaşlar 1000 abone yapalım inşallah. Yakın zamanda uzun yol videomuz da gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Yorumlarda da tekrar sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer unuttuğumuz bir şey varsa. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.